Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kozalak şurubu tarifini paylaşacağım. Kozalak şurubu astım, bronşit ve solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder. Grip, nezle gibi hastalıklardan korur ve çabucak iyileşmeye yardımcı olur. Akciğerleri temizler. Erişkinler günde sabah bir akşam bir olmak üzere 2 yemek kaşığı, çocuklar sabah bir akşam bir olmak üzere 2 tatlı kaşığı alabilirler. Şimdi işlemlerimize geçelim. Arkadaşlar burada 2,5 kilo kozalağım var. Bahçemden topladım. Çam ağaçlarından. Bunların kozalak şurubu yapmak istiyorum. Önce şu baş kısımlarını temizliyorum. Ondan sonra birkaç su yıkayacağım. Ve beklettiğim suyu da dökerek kaynamaya bırakacağım. Gerçekten de çok faydalı, çok şifalı bir şurup. Sigara tüketen insanların, astım, bronşit, koa hastalarının mutlaka tüketmesi gereken bir ürün. Eldiven giymek zorunda kaldım. Çünkü kozalaklardan çıkan sıvılar elime yapışıyor. Kozalaklarımı 3-4 su yıkadım. Yıkadıktan sonra üzerine su doldurarak bir gece bu suyun içerisinde bekleteceğim. Daha da üzerinde tozları, mikropları varsa gitsin diye. Bir gece suda beklettiğim kozalaklarımı artık pişirme aşamasına geçeceğim. Şimdi üstünü geçinceye kadar su dolduracağım. Ve bunu en az 2,5-3 saat kaynatacağım. Eğer suyu eksilirse kaynarken biraz daha su ilave edeceğim. Şimdi ocağa alıyorum. Kaynamaya başladığında üzerinde şöyle reçineler oluşuyor. Bu reçineleri almamız gerekiyor. Çünkü bunları almazsak ağzımıza yapışır. Biraz sonra daha da çoğalacak. Ateşini yaktım. Önce harlı ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısığa alacağım ve işlemimize devam edeceğiz. Arkadaşlar kozalaklarımız şu anda hafif hafif kaynamaya başladı. Üzerindeki köpükleri alacağım. Bunlar ağza yapışırlar eğer almazsam. Kaşığımıza da yapışırlar ama plastik kaşık kullanmak istemedim. Plastik kaynayınca içindeki zararlı maddeleri suyuna verdiği için. Şu anda kozalak şurubu yapmanın tam zamanı. Çam ağacı olan bir yerlerden kozalak temin edebilip bu şurubu yaparsanız kışı çok rahat geçirirsiniz. Hele küçük çocuğu olan insanlar, sigara içen insanlar için çok faydalı. İlaç gibi bir şurup demek istiyorum. Ara ara üzerindeki köpükleri alarak berrak bir kıvam aldıktan sonra kaynamaya bırakacağım. Kısık ateşte kozalaklar özelliğini kaybedene kadar kaynatacağım. Şurubunu şekerle tatlandıracağım. Evimizi mis gibi koku sarmaya başladı. Gerçekten de bunun ferahlatıcı bir kokusu var. Buralarını kestiğim için içine sıcak su daha çabuk nüfuz edecek ve içindeki faydalı mineralleri, öz sıvıları daha çabuk suya karışacak. Astım gibi nefes darlığı olan insanlarda mutlaka tüketilmeli gereken ilaç niteliğinde bir şurup. Kapağını kapatacağım. Yarım kapalı bir şekilde en az 2,5-3 saat kaynamaya bırakacağım. Şurubumun rengi dönünceye kadar. Suyu azalırsa üzerine kaynamış su ilave ederim. Reçinesi bayağı temizlendi. Güzel de kaynamaya başladı. Altını kısarak hafif boşluk bırakarak kaynamaya devam edecek. Tam 1 saattir kaynıyor. Suyun rengi bayağı bir değişmeye başladı. Yine de oluşan köpükleri alıyorum. Bu reçine çok yapışkan bir madde. Çamaşır suyu da çok kaygan bir madde. Biraz önce kaşığımı çamaşır suyuyla denedim. Bulaşık deterjanıyla biraz zor açıldı. Çamaşır suyuyla denedim. Çamaşır suyuyla anında reçineler çözülüyor. Aklınızda olsun. Hiçbir zaman yapışkan oldu diye ürününüzü atmayın. Ara ara böyle köpüklerini alarak en az bir 2 saat daha kaynatmak istiyorum. Ondan sonra da şeker aşamasına geçeceğim. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 saat oldu kaynamaya başlayalı. Şimdi bir bakmak istiyorum. Gerçekten rengi değişmiş. Süt gibi olmuş.
Kozalaklarımız da dağılmaya başlamışlar. Kozalaklar iyi parçalansın. Artık hiç reçine falan da kalmamış üzerinde. Ara ara alıyordum. Eğer suyu çok azalırsa ilave edeceğim ama şu anda suyu ideal. Biraz daha kaynasın. Arkadaşlar, kozalaklarım çok tazeydi. 2-2,5 saat gibi bir sürede ezildiler, parçalandılar. Gerçekten taze kozalaklar daha faydalı olduğunu söylüyorlar ve pişirmesi de çok çabuk. Şimdi ben bunları 4-5 saat dinlendirdikten sonra süzüp suyunu ayıracağım. Reçinesini dün tamamıyla üzerinden aldığım için artık hiç yapışkanlığı da yok. Ben bu kozalakları böyle içinde güzel suları olduğu için atmaya kıyamadım. Böyle ezerek daha sağlıklı aromalarını dışarıya çıkartmak istedim. Tadına baktım. Şeker atmadan da içilebilecek bir kıvamda. Gerçekten çok güzel. Mis gibi de bir kokusu var. Mutlaka kozalak bulursanız denemenizi tavsiye ederim. Çok faydalı, sağlıklı bir ilaç kürü. Denebilecek kadar çok sağlıklı. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kozalakların şurubunu ölçülü bir kabıma koyarak tenceremi boşaltmak istiyorum. Çünkü şeker oranını buna göre ayarlayacağım. Burada tam 1 litre su koydum. Şimdi şunu ölçeyim. Evet arkadaşlar, tam 2 litre suyumuz var. İçine de bir tane limonun suyunu koyacağım. Yoksa bir çay kaşığı limon tuzu da koyabilirsiniz. Burada da 2 litre suyumuz olduğu için 1,5 kilo kadar şeker yeter. Önce bunu kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar, şurubumuz kaynamaya başladı. Yine daha önce olduğu gibi üzerindeki köpüklerini alıyorum. Burada 2 litre kozalak şurubu suyum var. Buna 1,5 kilo şeker koyacağım. Ve kaynamaya bırakacağım. Hemen renk almaya başladı. Arkadaşlar, ben 5-6 tane kozalağımı önceden ayırdım. Çünkü onlar eridiği zaman şurubun içinde görünmeyecek. Çünkü benim kozalaklarım çok taze. Ben biraz kozalak ayırdım ve bunu şurupların dibine koyacağım. Görsel açısından. Bunları da beraber kaynatıp sonra şuruplarımın dibinde görünmesini istiyorum. Reçelim tam 20 dakikadır kaynıyor. Bayağı koyulaşmaya başladı. Zaten koyuluğunu da kozalakları sıktığım için oradan da birazcık koyulaştı. Arkadaşlar, yaklaşık 1,5 saattir kısık ateşte kaynattığımız şurubumuz gerçekten de çok güzel oldu. Şurada da biraz önce 5 dakika kadar önce tam bir şurup kıvamında, reçel kıvamında. Şu anda buna bir tane limonun suyunu ilave edeceğim. Ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp kavanozlarıma dolduracağım. Size yakından göstermek istiyorum. Bu kaynar hali. Bu koyulaştığı zaman daha güzel ve daha kıvamlı bir hali olacak. Şu anda tam 10 dakika oldu. Limonumun suyunu koyalı da. Artık bunu kavanozlarıma doldurabilirim. Biraz sonra bunu soğumuş halinde size göstermek istiyorum. Yıkanmış, temizlenmiş kavanozlarımı tekrar kaynar sudan geçirdim. Kapakları da kaynar sudan geçirdim. Şimdi şurubumu da kaynar kaynar kavanozumun içine dolduruyorum. Görsel amaçlı dibine de kozaklardan koyuyorum. Çok güzel görünüyor. Gerçekten çok güzel bir şurup oldu. İnanın, o kadar hiç acı da değil, nane aromalı bir şurup oldu. Kavanozumun ağzını bir peçeteyle silip iki geri bir ileri tekniğiyle kavanozumu kapatıyorum.
Kavanozları sıcak sıcak kapattım. Kozalak şurubumuzun ya da kozalak reçelimizin son halinde, soğumuş halinde göstermek istiyorum. Gerçekten bir bal kıvamında. Çok nefis ve çok lezzetli de tatlı bir tadı var. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Size de iyi günler. Hoşça kalın.